Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda 3 Kasım'da FED toplantısı var. Bu FED toplantısında ne gibi kararlar çıkabilir? Burada çıkacak kararların dolar ve altında ne gibi etkiler yaratabileceğini bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ayrıca 3 Kasım biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu da gene bu tarihler içerisinde denk gelmekte. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Evet, 3 Kasım yaklaştı. 3 Kasım'da özellikle Fed'in yapacağı atraksiyonlar bizim için önemli olacak. Dolar kurunda ve altın tarafında bu atraksiyonlar ne gibi sonuçlar doğurabilir? Sizlerle birlikte bunu burada değerlendirelim. Hemen dolar TL kuruyla başlayalım. Dolar TL kurunda 4 saatlik grafiği açtığımız zaman bizler için arkadaşlar dolar TL kurunda öncelikle yükselişin devam edebilmesi için şuradaki 4 saatlikteki düşen trend çizgisinin yukarıya yönlü kırılması şart. Onun için de dolar TL kurunda bugün itibariyle gene 9.60 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bu 9.60 kapanışlarını görmediğimiz müddetçe dolar TL'de beklentimiz olan aşağı yönlü hareketin devamı 9.45 seviyesine kadar dolar TL kurunda geri çekilmeler yaşanabilir şeklinde. Zaten dünkü meta videosu içerisinde bunları anlatmıştık. Sizler de takip etmişsinizdir. Bu beklentimiz hala devam etmekte. Bizler için 4 saatlikte yukarı trend çizgisinin aşağı yönlü kırıldığı gene 4 saatlik grafik üzerinde gözükmekte arkadaşlar. Burada bir aşağı yönlü kırılım yaşadık. Dolar TL kurunda özellikle 9.50 ve 9.45 aralığı önemli olacaktır. Çünkü bu aralık üzerinde Fed'e doğru giden bir dolar TL kuru bizi bekliyor olacak. 9.45'in önemi Fed'in yapacağı açıklamalara bağlı. Fed'in varlık alımlarıyla ilgili açıklamasını yaptığı esnada faizlerle ilgili, bakın burası çok önemli, özellikle sizler de FED toplantısında bu kısma dikkat edeceksiniz. Faiz arttırımlarına gidip gidemeyeceği ile ilgili cümle Fed'in ağzından çıkıp çıkmayacak mı? Bizler bunu kontrol edeceğiz ve takip edeceğiz. Fed'in faiz arttırımlarına 2023 başı veya Kasım-Aralık aylarında başlayabiliriz ibaresi ağzından çıkarsa arkadaşlar dolarda sert bir şekilde tekrardan 9.70 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket izleme olasılığımız da oldukça yüksek. Bunun için yukarıda 9.70 seviyesi dolar TL kurunda ani ataklarda takip edilecek bir bant aralığı olarak takip edeceğiz. Bizlerin 9.45 ve 9.70 aralığı ana trend bölge aralığımız arkadaşlar. Bu hafta takip edeceğimiz aralık. Bir diğer yönden ise dolar TL kurunu ilgilendirecek olan gene enflasyon verisi açıklanacak biliyorsunuz. Enflasyon verisinde Şahap Kavcıoğlu'nun önden belirttiği gibi yukarı yönlü bir revize beklentisi mevcut. 9.45'ler civarında enflasyon açıklanma verisine doğru 9.45'ler civarında girebilir isek arkadaşlar, enflasyon verisinin de yukarı yönlü açıklanmasıyla birlikte bizler tekrardan dolar TL kurunda ilk etapta 9.62 seviyesine doğru bir yükseliş, buraya da kırabilir ise 9.70 seviyesine doğru tekrardan bir yükseliş ivmesi görebiliriz. O yüzden 9.45 seviyesi bizler için çok önemli olacak. Ayrıca kilit noktamız gene 9.45 bölgesinden geçen alan olarak gözükmekte. 4 saatlik grafikte baktığımız zaman çizdiğimiz üçgen içerisinde aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiğini izliyoruz ve sizlerle birlikte de bunu zaten takip ediyoruz. Şu an itibariyle yükselişle ilgili bizler için bir beklenti içerisine girmemiz gereksiz. Çünkü düzeltme hareketi hala dolar TL kurunda devam etmekte. Yukarıdan aşağıya gelen trend çizgisi yukarı yönlü kırılmadığı müddetçe de bu pozisyonlarımızı alım yönünde değerlendirmek uygun olmayacaktır diye zaten bizim düşüncelerimiz de bu yöndeydi ve bu düşüncelerimiz
yönünde dolar TL kuru da hareketlerine devam etmekte arkadaşlar. Sizlerin de dikkatli olması gereken en önemli 3 Kasım 2021 günü FED'den gelecek açıklama. Sizi ilgilendiren kısım burada faiz kısmı. Varlık alımları kısmı zaten daha çok altın yatırımcısını ilgilendirdiğinden dolayı sizler faiz kısmını takipte kalacaksınız. Dolar endeksinde gene baktığımız zaman 94'lü seviyelere doğru bir hareket yaşadık ama oradan tekrardan bir gevşeme aşağı yönlü dolar endeksinde de yaşandığını görüyoruz. Bu da globalde de doların güç kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. FED benim düşünceme göre arkadaşlar faiz arttırımına henüz gidemeyecek. Çünkü bunun için uluslararası konjonktür uygun değil. Şu an hiçbir ülke parasının çok değerli olmasını istemez. Bunun nedenleri arasında da ticaret yatıyor. Parası çok değerli olan bir ülke ticarette zayıf kalacağından dolayı özellikle böyle bir durumda, böyle bir ülkelerin çıkmaza girdiği, ticaret zincirlerinin kırıldığı böyle durumlarda hiçbir ülke parasının çok değerli olmasını istemez. Bu da Fed'in şu an için faiz arttırımlarına gitmesi yönündeki elini bağlamakta. O yüzden Fed'in faiz arttırımlarına kısa zaman içerisinde başlayacağını da ben düşünmüyorum. Dolar TL'de düzeltme hareketinin ilk etapta 9.45 seviyesi ve buradan 9.20 seviyesine kadar dolar TL kurunu çekebileceği düşüncem hala devam etmekte. Biliyorsunuz geçenlerde 9.40 seviyesi bizim için önemliydi. Buradaki seviyemizi gene biz 9.45 seviyesine çektik. Bu 9.45 seviyesinden de enflasyon verileriyle birlikte gene bir tepki yükselişleri yaşama olasılığımız da oldukça fazla. Onun için de 9.50-9.60 seviyesine doğru bir tepki alımları 9.45'ten yukarı yönlü yaşanabilir. Fakat ondan sonra tekrardan dolar TL kurunda yönün ben aşağı yönlü düzeltme şeklinde devam edeceğini düşünmekteyim. Stokastik indikatörümüze günlükte baktığımızda zaten aşağı yönlü sat sinyalinin oluştuğu, bu sinyalin de aşağı yönlü devam ettiğini hep birlikte sizlerle birlikte zaten biz de burada izliyoruz. Bunun 80 altına düşmesi aşağı yönlü hareketlerin daha da hızlanmasına sebebiyet verebilir. Bu hafta itibariyle Forex takip eden arkadaşlar için de gene verelim. 9.45 çok önemli bir seviye. Ayrıca stop olarak da kullanılabilecek bir seviye. Onun altında 9.30 ve 9.21 desteklerine doğru aşağı yönlü hareketler yaşanma olasılığı oldukça yüksek. Tabii 9.45 üzerinde kalındıkça da hareketler hala olumlu ve trend hala olumlu sayılabilir. Onun üzerinde de 9.67 ve 9.73 seviyelerinde bulunan dirençler takip edilebilir arkadaşlar. En önemli ve kritik bölge bu hafta itibariyle 9.45 seviyesinden geçen bölge olacaktır. Evet, hemen altın tarafına geçelim. Altında ons bazlı baktığımız zaman gene bizlerin takip ettiği bir trend çizgimiz ve bu trend çizgisi üzerinde kalmaya çalışan altının onsu. 3 Kasım 2021 günü Fed'in yapacağı açıklamalar altın için çok önemli olacak. Fed'in özellikle varlık alımlarını azaltma yönüne gidip gidemeyeceği ile ilgili yapacağı açıklama altın cephesini ilgilendirmekte. Altın yatırımcısı özellikle buradan gelecek açıklamaları sıkı bir şekilde takip etmek zorunda. Altında şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Şurada bir yükselen trend çizgimiz mevcut. Bakın gördüğünüz gibi bu yükselen trend çizgisi üzerinde kaldıkça altın onsunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bu trend çizgisinin altına tekrardan sarkmalar başlar ise işte o zaman altın onsunda tekrardan aşağı yönlü bir gerileme yaşayabiliriz. O yüzden bizler için bu hafta itibariyle 1776 seviyesinden geçen bölge önemli ve burası bir stop bölgesi olarak altın onsunda kullanılabilecek önemli bir seviye. Bu seviyenin altında sarkmalarda 1765 destek bölgesi ve 1748 destek bölgesine doğru aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir arkadaşlar. O yüzden sizlerin de sıkı bir şekilde altın onsunda bu bölgedeki 1776 seviyesindeki
bölgenin kırılıp kırılamayacağını özellikle takipte kalmanız şart. 1776 aşağı yönlü kırılmadığı takdirde bizlerin bant aralığı 1849 seviyesinde bulunan bölge olur. O yüzden 1776 çok önemli. 1776 üzeri her kalışlar altında, yukarıda 1849 1776 bant aralığını çalıştıran önemli bir bölge olarak takip edilmeli. Buradaki hareketin çalışabilirliğinin olabilmesi için FED çok önemli. Yani FED'in yapacağı varlık alımları ile ilgili açıklama altında belirleyici bir yön belirleyici olacak. FED'in ağzından çıkacak varlık alımlarına başlayacağız. Kasım veya Aralık gibi başlayacağız şeklinde bir açıklamayla birlikte altında arkadaşlar geriye doğru bir geri çekilme yaşanabilir. O yüzden 1776'yı sıkı takipte kalacaksınız. Buranın altında, 1776'nın altında geri çekilme 1766-1748 desteklerine doğru olabilir. Fakat ben varlık alımlarındaki geri çekilmenin yani varlık alımlarının azaltılmasının haberinin ardından altının onsunun tekrardan toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bu benim kendi düşüncem. O yüzden şu an 1790'lı seviyelerde olan altın nasıl diyebiliriz? 1804 seviyesine kadar, bakın şurada 1804 seviyesine kadar 3 Kasım'a kadar bu seviyeleri zorlayabilir. Gelen açıklamalarla birlikte altının onsunda 1776 seviyesine doğru bir geri çekilme ve buradan tekrardan 1849 seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareket yaşanabilir. O yüzden altın tarafında olan arkadaşların çok sakin bir şekilde FED'den gelen açıklamaları beklemesinde fayda var diye düşünmekteyim. Hemen gram altın tarafına da baktığımız zaman bizler için gram altında günlükte stokastikte sat sinyalinin devam ettiği, buradaki gerilemenin de gene dolar bazlı olarak aşağı yönlü evrildiğini görüyoruz. Gram altın tarafında en önemli takip edeceğiniz destek 543 destek bölgesi. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu 543 destek seviyesi altına sarkma olur ise gram altında da 533 ve 527 seviyesinde bulunan desteklere doğru hareketler devam edebilir. Benim beklentim 527 seviyesine doğru gram altında da aşağı yönlü hareketler yaşanacağı şeklindedir. Altının gram tarafının tekrardan olumluya geçebilmesi için 543 üzerinde kalışlara devam etmesi şart. Şu an 548 seviyesinde bulunan gram altının 543 altında kapanış yapmaması şart. Burada kaldıkça sıkıntı olmaz. Fakat bunun altına inildikçe 533 ve 527 TL'ler civarına doğru gram altında da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Gene FED'den gelecek açıklamalarla birlikte gram altın tarafında da aşağı yönlü 527'ler civarında bir sarkma yaşanabilir. Sizler de o yüzden dikkatli olmanızda fayda var. 543 üzerinde bizim dediğimiz gibi kapanışlar gelmez ise arkadaşlar 558 önemli bir direnç. Yani bu kanal 543-558 arasında çalışır. Evet sevgili dostlarım, dolar, altın ve gram altını sizlerle birlikte değerlendirdik. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.